Merhaba, bugün ise Afrika menekşesi motifi anlatımı yapacağım. Motifi istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Kendi yaptığım örgüleri size göstereceğim, fotoğraflarını paylaşacağım. Onlar da size bir fikir olabilir. Bu motifin yapımı aslında kanalımda var. İlk çektiğim videoydu. İlk defa biri varmış gibi konuşmak çok zordu ve heyecanlanmıştım orada. Sizin benden istediğiniz örgüler var. Onlardan biri için yine bu motifi hazırlamam gerekti ve tekrar size anlatmak istedim. Kanalda bir tane de Afrika menekşesi hırka yapmıştık beraber. Kolları dörtlü. Bu motifi kullanarak güzel bir hırka yapmıştık. Masada farklı renklerde ve boyutlarda Afrika menekşesi motifleri görüyorsunuz. Örgülerde motifleri kendi bedeninize göre ayarlayabileceğinizi söylüyorum. Burada da onu tekrar etmek istedim. Bu sadece bir motif videosu olmayacak. Size bedeninize göre nasıl ayarlayacağınızı da anlatmış olacağım. Öncelikle motif yapımını anlatayım, mantığı otursun, sonrasında bedenimize göre nasıl ayarlama yapabiliriz onu size anlatmak istiyorum. Ben motiflerde Alize Cotton Gold ve Yarn Archins ipler kullandım. Siz de istediğiniz ipleri ve renkleri kullanabilirsiniz. Öncelikle motifin yapımıyla başlayalım. Motifin çiçek kısmında Alize Cotton Gold'un 676'sını ve 122'sini kullandım ve Yarn Archins ipler kullandım. Onların kağıtlarını yırtmışım. Renk kodlarını yazılı olarak ekrana eklerim. Zemin renginde de Alize Cotton Gold'un 62 numara açık krem rengini kullandım. Motif 7 sıradan oluşuyor. Buradaki 5 sıra çiçeğin kendisini oluşturuyor. 6. ve 7. sırada genelde zemin rengini yapıyoruz. Motif yapımında da 2,5 milim tığ kullanıyorum. Örgüleri yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve videoyu sürekli geri sarmasınlar diye ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatıyorum. Anlatım size yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Motifin 7 sıradan oluşunu söylemiştim. Birinci sıra için sihirli halka yapıyoruz ve sihirli halkanın içine 16 tane ikili trabzan yapıyoruz. Benim gibi parmağı dolamadan örmek istiyorsanız ipinizi yüzük parmağın üzerinden, orta parmağın altından ve işaret parmağın üzerinden alıyorsunuz ve iki parmağınıza tutuyorsunuz. Siz ördükçe ipiniz arkadan gelmeye devam ediyor. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. Sihirli halka içinde ipi tuttum ve döndürdüm. İpi tuttum ve döndürdüm. Bir tane halka elde ettim. Ben küçüklükte böyle öğrendiğim için böyle devam ediyorum. Siz istediğiniz şekilde, öğrendiğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Birinci sıra için sihirli halka yaparak başlıyorum. Halkanın içine tığla girdim. İpi aldım ve 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Bu 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ediyorum. İkili trabzan için tığın başına doladım. Halkaya girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. İpi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Tığın başına doladım. Halkaya girdim. 3 ilmeğin önce ikisini, sonra ikisini aldım. Tığın başına dola, halkaya gir. İkisini birlikte al. Baştaki 3 zincirle beraber toplam 5 tane ikili trabzanın olmuş oldu. Yani 3 zincirden sonra halkanın içine 15 tane ikili trabzan yapıyoruz. Toplam 16 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor. Şimdi sırasıyla devam ediyorum. 6 7 8 9 10 11 halkadaki ip kısaldığı zaman çekiyorum. 12 13 14 15 ve 16. Sıra sonundayım. En son ipi kapatmadan, halkayı kapatmadan tekrar sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16. 16 tane ikili trabzan oldu. Sıra sonunda halkadan kalan ipi çekiyorum ve halkanın ortasındaki boşluğu kapatıyorum. Sıra sonunda en başta 3 tane zincir çekmiştik. 3. zincirin içine girdim. İpi aldım ve kaydırdım. Birinci sıramızı böylece bitirmiş olduk. Sıra sonunda ipi gevşetiyorum.
motifi içinden geçirdim ve ipimi sıkılıyorum. Sıkıladıktan sonra yeteri kadar ip bırakıp kesiyorum. En son o ipleri beraber temizleyeceğiz. İkinci sırada da ikili trabzanlar kullanıyoruz. Birinci sırada 16 tane ikili trabzan vardı. 2 trabzan atlayıp sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Burada trabzanların tepesini kullanmıyoruz. Bu V gibi görünen tepeleri kullanmıyoruz. Aradaki boşluklara batıyoruz. Bu yaptığımız 3 tane ikili trabzana bir tane üçlü grup diyoruz. Yani toplam 8 tane üçlü grup yapmış olacağız. Daha anlaşılır olabilmesi için açık bir renk kullanacağım ikinci sırada. İkinci sıra için tığa ilmek yaparak başlıyorum. Onun için de yine sihirli halka yapar gibi ipi aldım ve döndürdüm. Bu sefer daha küçük bir halka yaptım. Tığla giriyorum. İpi aldım ve bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına doluyorum. 2 ilmeği birden tuttum. 2 ipi birden tuttum. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Ama ben burada çektiğimiz 3 zincir noktası araya denk gelsin diye en son 3 zincirin tepesine kaydırmıştık. Bir sonraki trabzanın yanındaki boşluktan başlıyorum. Bir sonraki trabzanın yani zincirden sonra yaptığımız ilk trabzanın yanından boşluktan girerek başlıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Buradaki ipi de gizlemek istiyorum. İpin üzerine aldım ve ikisini birlikte aldım. Aynı yere 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Trabzanların tepesini kullanmıyoruz. 1-2 tane trabzan atlayıp sonraki boşluğa yani ikinci ve üçüncü trabzanın arasındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tığın başına doladım. 1-2 tane trabzan atladım. Sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Arada zincir çekmiyorum. Tığın başına doladım. 1-2 trabzan atladım. İkinci ve üçüncü trabzan arasındaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yeni başlayanlar için yavaş anlattığımı unutmayın lütfen. İstiyorsanız hızlandırarak izleyebilirsiniz. Tığın başına doladım. 1-2 trabzan atladım. Sonraki boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Dört tane üçlü grubu yaptık. Bunu 8'e tamamlayacağız. Tığın başına doladım. 1-2 trabzan atladım ve boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına dola, 1-2 trabzan atla, boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Tığın başına dola, 1-2 trabzan atla, boşluğa 3 tane ikili trabzan yap. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yaptık. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz. Tığın başına doladım. 1-2 trabzan atladım. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Buradaki zincir noktası ortaya denk gelmiş oldu. Sıra sonundayım. Sıra sonunda ilk yaptığım ikili trabzanın tepesine geldim. İpi aldım ve kaydırdım. Kaydırmayla ikinci sıranı da bitirmiş oldum. İpimi esnetiyorum. Motifi içinden geçirip ipi yeteri kadar kesiyorum. İkinci sıramız da böylece bitmiş oldu. Üçüncü ve dördüncü sırada aynı renkleri kullanacağız. Üçüncü sırada o yüzden ip kesme yapmayacağız sıra sonunda. Bir sırada aynı renkle devam edeceğiz. Burada da üçlü grupların arasına, aradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir diğer boşluğa geçerken arada zincir yok. Her gördüğünüz boşluğa 8 tane boşluğa
2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. 3. sıra içinde tığ ilmek yaparak başlıyorum. Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. İkili trabzan yapacağım için tığın başına doladım ve ikisini birlikte tutuyorum. Burada istediğiniz herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz ama ben hem buradaki ilmeği gizleyebilmek için hem de buradaki ipi gizleyebilmek için tam karşısından başlıyorum. Boşluğa girdim. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Buradaki ipi de ipin üzerine alarak gizliyorum ve ikisini birlikte aldım. Aynı yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Boşluklara 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Araya 3 zincir çektim ve aynı boşluğa 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu ilk boşluğu doldururken ilmekteki ipi de aynı anda gizliyorum. İlk boşluğumuzu yapmış olduk. Burada kalan ipi kesmek istiyorum. Şimdi sırasıyla devam ediyorum. Bir diğer boşluğa geçerken arada zincir yok. Tığın başına doladım. Üçlü grupların arasına 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Burada ipimin olduğu yere geldim. Daha küçük bir tığ numarası aldım. Trabzan tepeleri V gibi görünüyor demiştim. Buradaki dış kanadı örgünün güzel yüzünde kalıyor. Burası da iç kanadı örgünün arkasında kalıyor. Arka kanatlarından geçirerek ipimi biraz yürütüyorum. Üzerinden ördüğümde ipimi de oraya sabitlemiş olacağım aslında. Burada da ilmekten kalan ip vardı. En son bir tane ip bırakıyorum. Böyle bir tane ip bıraktım ve geriye doğru ipimi alıyorum. Orada bıraktığım bir ip ben ne kadar çekersem çekeyim ipin geriye gelmesini, sökülmesini engelleyecek. Zaten yukarıdan aşağı gelirken ikili trabzanları yaparken de arada yürütmüştük. Bunu da kesiyorum. Buradaki yürüttüğüm ipi de kesiyorum. Birinci sıradaki ipleri halkanın etrafına gizleyeceğiz ama ikinci sıradaki ipler görünüyor. O yüzden yürüterek üzerinden ördüğümde orada onu sabitlemiş oluyorum. Tığın başına doladım. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına dola. Boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 3 zincir ve 2 tane ikili trabzan. 2 tane boşluk kaldı. Onları da tamamlıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Burada ilk yaptığımız ikili trabzan vardı. Onun tepesine geldim ve kaydırdım. Kaydırmayla 3. sırayı bitirmiş oldum. Burada ipimi kesmiyorum. Bir sonraki sıraya da aynı iple devam edeceğiz. 4. sıradaki işlemimiz bu arada 3 tane zincir çekmiştik. 3. sırada 3 zincirlik boşluklara 7 tane ikili trabzan yapacağız.
Her 3 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve bir boşluktan diğerine atlarken arada zincir çekmiyoruz. İkinci sıradaki ipleri temizlemişken buradakileri de göstermek istiyorum. Özellikle bu halkadan kalan ipi tekrar böyle çekiyorum. Biz örerken yine gevşemiş. Ortayı kapattım. Burada bir zincirle buraya sabitliyorum. Ördüğümüzde, yıkadığımızda, giydiğimizde sökülmesin. Sonra halkanın etrafından ipimi geçirerek temizliyorum. En son motifi esnettim ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Diğer ipi de yine halkanın etrafından geçireceğim. Motifi esnettim ve dışarıda kalan ipi kesiyorum. Böyle görünüyor. Motiflerde ip temizlemek, örgülerde ip temizlemek, örmek kadar önemli. Bir bütün hırkayı ya da herhangi bir örgüyü yaptığınızda, üzerinize giydiğinizde örgünüz patlayabilir. Benim ilk yaptığım hırka öyle patlamıştı. O yüzden özellikle yeni başlayanlar için bu ip gizleme olayını göstermek istiyorum. Estetik olarak da örgünün arkası aynı düz yüzüymüş gibi güzel ve temiz görünmeli. Temiz bir işçiliğimiz olmalı. Dördüncü sırada 3 zincirlik boşlukları çalışacağız. O yüzden kaydırmalarla boşluğa kadar geliyorum. İkinci ikili trabzanın üzerine geldim. Kaydırdım ve boşluğa geldim, kaydırdım. İkinci trabzanın tepesine kaydırdım ve boşluğa kaydırdım. Sonrasında 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirde bir ikili trabzan kabul ediyorum. 3 zincirden sonra, yani bir tane ikili trabzandan sonra aynı boşluğa 6 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplam 7 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ikili trabzan yaptım. Bir diğer boşluğa geçerken zincir çekmiyorum. Tığın başına doladım. 3 zincirlik boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 4, 5, 6 ve 7. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. Tığın başına doladım. Bir sonraki boşluğa 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 8 tane boşluğumuz var. 8 boşluğu da kullanarak 7 tane ikili trabzan yapıyoruz. Dört tanesini size göstermiş oldum. Diğer 4 tanesini de yapalım ve sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 3 tane zincir çekmiştik en başta. 3. zincirin içine giriyorum. İpi aldım ve kaydırdım. Sıra sonunda kaydırmayla bitirdik yine. Bu sırada ipimi esnetiyorum. Motifi içinden geçirdim. Ve ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. 5. sıraya geldik. 5. sıra sık iğnelerden oluşuyor. Buradaki de sık iğne aslında sadece uzatarak yaptık. Burada 7 tane ikili trabzan yapmıştık. 7 tane sık iğne yapıyoruz üzerine. Sırasıyla 7 tane sık iğne yapıyoruz. Sonra 3. sırada bu V gibi görünen yerler var, görüyorsunuz. Bu iki V'nin arasına uzatarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine bir zincirle bir ilmek yapıyorum. Bu sefer sık iğne yapacağım için tığın başına dolamadım. Yine ipin karşısından herhangi bir yerden başlıyorum. Burada 7 tane ikili trabzan yapmıştık. İlk trabzanın üzerine girdim, tepesine girdim. İpi de üzerine aldım gizleyebilmek için
ve bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne için tığın başına dolamıyoruz. İkinci trabzanın tepesine battım ve 2 ilmeği birden alıyorum. Sırasıyla sık iğne yapıyorum. Tığın başına dolamıyoruz. İpi aldık. Tığın üzerinde 2 ilmek var. İkisini birlikte çekiyoruz. Aynı anda ipimi de gizliyorum. Sırasıyla 7 tane sık iğne yaptık. Şimdi yine sık iğne yapacağız ama bu sefer uzatarak yapacağız. Buradaki 2 V'nin arasına 3. sıradaki boşluğa giriyorum. İpi aldım ve uzatıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında yine 7 tane sık iğne yapıyorum. Aşağıdaki ikili trabzanların üzerine sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Sırasıyla 7 tane sık iğne yaptım. Bir sonrakini 3. sıradaki V'lerin arasına yapıyorum. İpi aldım, uzattım ve sık iğne yaptım. Burada sık iğne yaptıktan sonra ilk trabzan tepesini kaçırabilirsiniz. O yüzden sayarak gitmekte fayda var. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Sonrasında 2 V'nin arasına girdim. 3. sıraya ipi uzattım ve bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Aşağıya geldim. İpi aldım, uzattım ve sık iğne yaptım. Şimdi sırasıyla devam ediyorum. Burada başladığımız yer 3 tane zincirle başlamıştık. 3. zincirin içinden başladım. 1, aynı anda ipimi de yürüteceğim arkada. 2 3 4 5 6 ve 7. Sonrasında 3. sıradaki boşluğa battım. İpi uzattım ve sık iğne yaptım. Burada ipim hala var. Arkada gizlemeye devam ediyorum. Sırasıyla sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerin altında ipi gizlemek daha kolay. O yüzden bu sıralarda işimiz kolay ip gizlemede. 7 tane sık iğne ve sonrasında 3. sıraya battım, ipi uzattım ve sık iğne yaptım. Yeni başlayanlar için baştan sona göstermek istiyorum bu sırayı. Sırasıyla 7 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında 3. sıradaki 2 V harfi gibi görünen yerin arasına girdim ve bir tane sık iğne yaptım. Yedi tane sık iğne yaptım. Batacağım tek yer buradaki boşluk. En son buradaki boşluğa da batıyorum. Bir tane uzun sık iğne yapıyorum. İpimi uzattım ve sık iğne yaptım. Sıra sonunda burada ilk yaptığım sık iğnenin tepesine geliyorum. İpimi aldım ve kaydırdım. İpimi genişlettim ve motifi geçirip sıkılıyorum. Bu sırayı da böylece bitirmiş olduk. 6. ve 7. sıralarda aynı renk ipleri kullanacağız ve artık motifimiz kare bir hale gelmiş olacak. Bu formdan kare bir hale gelmiş olacak. 6. sırada sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzanlar kullanacağız. Farklı videolarda farklı başlangıçlara denk gelmiş olabilirsiniz ama ben kendimde bu aradaki sayıları kaçırmamak için kendime kolay gelen bir yol buldum, öyle devam ediyorum. Size de kolay gelirse siz de o şekilde devam edebilirsiniz. Buradaki uzun sık iğnenin üzerine üçlü trabzanlar gelecek. Bir sonrakine ikili trabzan gelecek.
Bir sonrakine tekli trabzan gelecek. Ve iki köşe arasında 11 tane sık iğne olacak. 11 tane sık iğne yaptıktan sonra yine sırasıyla tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan yapıyoruz. Gördüğünüz gibi üçlü trabzan yine uzun sık iğnenin üzerine denk geldi. Şimdi kendi yaptığım şekilde, bana kolay gelen şekilde anlatmaya başlıyorum. İpim burada kaldı. Bu ipten önce 1, 2, 3 yaprak. 1, 2, 3 yaprak. Buradan başlıyorum. Yine tığ ilmek yaparak başlıyorum. Bir, iki, üç yaprak bıraktım. Buradaki uzun sık iğne üçlü trabzan için. Yanındaki sık iğne ikili trabzan için. Yanındaki sık iğne de tekli trabzan için. Yani ben bir sonrakinden sık iğne örmeye başlıyorum. Arada 11 tane sık iğnem olacaktı. Ben bu sırayı örmeye sık iğnelerle başlıyorum. Buradan girdim. İpi yine üzerine aldım. Sık iğne yaparak başlıyorum. Sırasıyla 11 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 İpi de arkadan gizliyorum. 7 8 9 10 ve 11. 11 tane sık iğneden sonra, bu aradaki 11 sık iğneden sonra sırasıyla tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan yapıyoruz. Ve üçlü trabzanlar buradaki uzun sık iğnenin üzerine denk geliyor. Ve buralar bizim köşe noktalarımız. Neden böyle farklı batımlar yapıyoruz? Kare hale getirebilmek için. Farklı boyda trabzanlar yaparak motifi kare hale getirmiş oluyoruz. 11 tane sık iğne yaptım. Şimdi sırasıyla tığın başına doladım. Tekli trabzan için bir sonraki trabzanın tepesine girdim, ipi aldım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Üçünü tekte çekerek tekli trabzan yapıyorum. Bir sonrakine ikili trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. İkisini birlikte aldım. Bir sonrakine, yani uzun sık iğnenin üzerine üçlü trabzan yapacağım. Tığın başına doladım. Uzun sık iğnenin tepesine battım. Tığın üzerinde 3 ilmek var. 3 kere de çıkacağım bu sefer de. İlkini tek. İlk ilmeği tekte aldım. Sonra ikisini birlikte aldım. Burada köşe noktası oluşturacağız. O yüzden 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Aynı yere uzun sık iğnenin tepesine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. İlkini tek, ikisini birlikte ve ikisini birlikte. Üçlü trabzandan sonra sırasıyla ne geliyor? İkili trabzan, tekli trabzan. Bir sonrakine ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine tekli trabzan yapıyorum. Yani 3 ilmeği tekte çekiyorum. Sonra bu arada 11 tane sık iğnemiz var. Sırasıyla 1 2 3 4 5 6. Burada da 3. yaprağın üzerine başlamamın nedeni, buradaki bu bizim bitiş yerimiz araya gelsin. Biz buradaki köşeyi burada yapmakla uğraşmayalım. İki, 4, 6, 7, 8, ipi de arkada yürütüyorum. 9, 10 ve 11. Sonrasında tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan. Üçlü trabzan buradaki uzun sık iğnenin üzerine denk gelecek. Burada denk gelmiyorsa demek ki aradaki sık iğnelerde ya 10 tane yaptınız ya 12 tane yaptınız. Sayarak ilerlemekte fayda var. Tığın başına doladım. Bir sonrakine tekli trabzan yaptım. Bir sonrakine ikili trabzan yaptım. Ve buraya uzun sık iğnenin üzerine köşe yapıyorum. Bir tane üçlü trabzan, araya 3 zincir ve aynı yere bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Köşeyi de oluşturmuş oldum. 3 2 1 diye gidiyor.
3 trabzandan sonra ikili trabzan ve tekli trabzan. Yani 3 kere de çıktığım bir trabzan, 2 kere de çıktığım bir trabzan ve 1 kere de çıktığım bir trabzan. Sonrasında arada 11 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Tığın başına doladım. Sırasıyla tekli trabzan, ikili trabzan ve üçlü trabzan. Üçlü trabzan uzun sık iğnenin üzerine denk geldiğine göre demek ki arada herhangi bir yanlış yapmamışım. Arada 3 zincir çekiyorum çünkü köşeyi yapacağız ve aynı yere uzun sık iğnenin üzerine bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum. Sırasıyla 3 2 1 diye devam ediyor. İkili trabzan ve tekli trabzan. Ve arada 11 tane sık iğne. Burayı da yeni başlayanlar için baştan sona anlatmak istiyorum. ...11 sık iğne yaptım. Sırasıyla tekli trabzan, ikili trabzan ve uzun sık iğnenin üzerine bir tane üçlü trabzan, araya 3 zincir ve bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Sonrasında burada 11 tane sık iğnemiz vardı. Sadece ikili trabzan ve tekli trabzan noktamız kaldı. İkili trabzan yapıyorum ve tekli trabzan yapıyorum. Artık elimizde kare bir motif var. Bunun üzerine bir sıra daha örerek motifimizi artık bitiriyoruz. Bir sonraki sırada sadece ikili trabzanlar yapıyoruz. Aşağıdaki trabzanların ve sık iğnelerin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Buradaki 3 zincirlik boşluğa 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonunda ipimi kesmiyorum. Bir üst sıraya çıkacağım çünkü ilk sık iğnenin tepesine geldim ve kaydırmayla bitirdim. Bir üst sıra için 3 tane zincir çekiyorum. Bunda bir ikili trabzan kabul ediyorum. Sonra sırasıyla ikili trabzan yapıyorum. Sık iğnelerin ve trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyorum. Aşağıda artık motifimizi düzgünleştirdik. Güzel bir kare hale getirdik. Bunun üzerine bir sıra ikili trabzan örüyoruz. En son buradaki üçlü trabzan üzerine de ikili trabzan yaptım. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Buraya gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Bana Instagram'dan fotoğraflı sorular geliyor. Onlar daha güzel oluyor. Çünkü ben de gördüğüm için daha net cevaplar verebiliyorum. Buralara 2 tane zincir çekiyoruz biz. Ben hiç herhangi bir zincir çekmedim. Birleştirmede zorlanır mıyım deniliyor. Buradaki zincirler birleştirmede bizim işimize yarıyor. Bu iki zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Şimdi 2 tane böyle motifi birleştirirken sırasıyla zaten bütün motiflerimiz aynı trabzan ve zincir sayısına sahip olduğu için sırasıyla karşılıklı ister dikerek ister tığla birleştiriyoruz. En sonda buradaki zincirlerden aldık bir tane ve bu kenarı birleştirmiş olduk. Sonra bu taraftan geçerken de bu ikinci zincirleri kullanarak burada yukarıda motiflerimiz olduğunda bu şekilde onları da birleştiriyoruz. Her şekilde motifleri birleştirmek tabii ki mümkün ama
Bu aradaki iki zincirleri çekmek gerekiyor. Yaptığımız tüm hırkalarda gördüğünüz zaten öncekilere denk geldiyseniz. Köşede 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yaptık. Sırasıyla devam ediyorum. 3 trabzan üzerinden başladım. Sırasıyla ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bu sırada sadece ikili trabzan yapıyoruz. Bir köşeyi daha göstermek istiyorum. Sonra sıra sonuna kadar öreceğiz. Köşeye kadar geldim. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve aynı yere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Trabzanların ve sık iğnelerin üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Köşeye 2 tane ikili trabzan, araya 2 zincir ve 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Böyle devam edelim ve sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda artık düzgün bir bitiş yapacağız. Çünkü artık motifimiz bitti. En son köşeyi yaptım. 3 tane trabzan kalmıştı aşağıda. Onların üzerinde 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve sıra sonunda ipimi uzatıp kesiyorum. Burada düzgün bir bitiş yapacağız. Düzgün bitişten kastım zincirler ve trabzanların böyle V gibi görünen tepeleri var. Bunlardan bir tane daha yapıp tüm görünümü eşitlemiş olacağız. Daha demin söylemiştim. Buradaki V gibi görünen tepelerin bir kanadı arkada, örgünün arkasında, iç tarafında, bir kanadı da dışında, örgünün güzel yüzünde. Şimdi onları kullanarak bir tane tepe elde edeceğiz. Daha küçük bir tığ numarası alıyorum. 2 milim bir tığ numarası aldım. Geçişler daha kolay olsun diye. Başlarken 3 tane zincir çekmiştik. Ona dokunmuyorum. Bir sonraki yani ilk yaptığımız ikili trabzanın tepesine alıyorum. 2 kanadını birden aldım. Ve ipi örgünün arkasına çekiyorum. Burada da en son yaptığımız ikili trabzan var. Onun da arka kanadından giriyorum. İpi tekrar aldım ve arka kanattan geçirdim. Burada bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş olduk. Yani tüm görünümü eşitlemiş olduk. Burada düzgün bir bitiş önemli. Çünkü birleştirirken iğneyle de diksek, tığla da birleştirirsek karşılıklı trabzan tepelerinin denk gelmesi gerekiyor. İç kanatlarını da alabiliriz, dış kanatlarını da alabiliriz, tüm tepeleri de alabiliriz. Önemli olan düzgün bir bitiş yapmak. Örgünün arkasındayım. Buradan bir ip aldım, buradan bir ip aldım ve çekiştirmeden ipimi buradan geçiriyorum. Çekiştirsem çünkü buradaki tepeyi de daraltabilirim. İpimizi arkada gizliyoruz. Bir tane zincir çekip buraya sabitledim. Sonrasında buradaki sık iğnelerin içinden geçirerek ipimi gizliyorum. İp gizlemek zaman kaybı değil, örgünüz için yapabileceğiniz en iyi şey. Yeteri kadar gizledikten sonra örgüyü esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada ilmekten kalan ip vardı. Sık iğnenin altına gizlemiştik. Onu da kesiyorum. Başka yerde var mı? Burada da kesiyorum. Gördüğünüz gibi örgünün arkası da sanki ön yüzü gibi düzgün görünüyor. Bu şekilde. En son yaptığınız motif tahtanız yok ve motifiniz böyle düzgün görünmüyor. Geçen altıgen hırkada da söylemiştim, parçalar yamuk duruyor ya da motifler yamuk duruyor diye sorabiliyorsunuz. O zaman şunu yapmanız gerekiyor. Demek ki trabzan tepelerimiz açık değil.
iki köşeden aldım ve motifi esnettim. İki köşeden motifi esnettim. Bu şekilde motifi daha düzgün bir hale getirmiş oluyoruz. Örgülerde duyarsınız böyle videoları izlediğinizde el ütüsü yapabilirsiniz diye. El ütüsünden kasıt bu aslında. Elimizle düzleştirebiliriz. Motifimiz artık bitti. Ben farklı motiflerde size beden ayarlamayı anlatacağımı söylemiştim. Şimdi ona geçmek istiyorum. Bu motif videosunun anlatımı aslında benim bir sonraki çekeceğim videonun da ön hazırlığı. Öncesinde size bir önlük süveter anlatmıştım. Bu sefer de farklı bir model kullanarak, farklı bir motif kullanarak size bir tane daha önlük süveter anlatacağım. Bu sefer omuz kısmını farklı yapacağız. Yine orada motifler kullanacağız ve güzel bir önlük süveter yapacağız. Bu motif Afrika menekşesi de olabilir. İstediğiniz herhangi bir motif de olabilir. Siz önlük süveter değil, hırka da yapıyor olabilirsiniz, yelek de yapıyor olabilirsiniz ya da başka bir kıyafet, kazak da yapıyor olabilirsiniz. Şimdi bedenimize göre nasıl ayarlayacağız? Sizinle bir tane yetişkin beden ölçü tablosu paylaşacağım. Mesela orada sizin bedeniniz, kendi bedeniniz 50 santim. Burada 50 santimlik bir genişliğe ulaşmanız gerekiyor. Siz bir tane motifin boyunu o zaman nasıl bulacaksınız? Sizin hırkanız mesela ya da kazağınız 5 motifse, yan yana 5 motifse 50'yi 5'e böleceksiniz. O zaman bir motifinizin 10 santim olması gerekiyor. Yaklaşık 10 santim olması gerekiyor. Elimizin ayarı değişebilir. Özellikle hırkalarda çok üstümüze yapışmasını istemeyiz. O yüzden 10,5-11 santimde yapabilirsiniz. Orayı hırkalarda söylüyorum zaten. Şimdi birebir ilerlediğimizi düşünelim. 50 santim sizin beden genişliğiniz. Hırkanızın ya da kazağınızın elinde 5 tane motif varsa, böyle yan yana 5 tane motif varsa 50'yi 5'e bölüyorsunuz. Bir motifinizin 10 santim olması gerekiyor. Ya da büyük bedenden örnek vereyim. 67 santim sizin beden genişliğiniz. Bir tane motifin ölçüsünü bulmak istiyorsanız 67'yi 5'e bölüyorsunuz. Yaklaşık 13,5 santim bir tane motifinizin olması gerekiyor. Ya da eninde 4 tane motif var. O zaman 67'yi 4'e bölüyorsunuz ve 16,5-17 santimlik bir motif elde etmeniz gerekiyor. Yani bir tane motifin ölçüsünü yaptığımız örgüdeki eninde kaç tane motif varsa bedenimizi o motif sayısına bölüyoruz. Yani 50 santimsek 50'yi buradaki 4'e böldük ve bir tane motifimizin 12,5 santim olması gerekiyor. Daha deminki noktaya dönmek istiyorum. Kazaklarda birebir yapabilirsiniz, yeleklerde belki birebir yapabilirsiniz ama hırkalarda, hırkanın içine zaten bir şeyler giyiyoruz. O yüzden birebir 10 santim yapmak zorunda değilsiniz. 50 santimseniz ya da kaç santimseniz. 67 santimseniz birebir 13,5 santim yapmanız gerekmiyor. 14 santim yapsanız da sıkıntı değil. Zaten içimize bir şey giyiyoruz. Hırkada öyle üzerimize yapışan bir şey değil. Dışarıda satıldığında ne deniliyor? 36'dan 42 bedene kadar ya da 42'den 48 bedene kadar, 48'den 52 bedene kadar gibi. O yüzden kendinize özellikle yeni başlıyorsanız 10 santim yapmam gerekiyordu, tekrar sökeyim diye düşünmeyin. Burada 2,5 milim kullandım. Yine size anlattığım gibi ve eni 12 santim oldu. Burada en başta başlarken önlük süveteri 2,75 ile başlamıştım. Burada 13 santime yakın oldu ve bunu istemedim ben. Yan yana 4 tane motif koyacaktım ve zaten önlük süveterde bir de lastik kısmı örüyoruz yan taraflarda ve beden iyice genişleyecekti. Büyük beden yapmak istemedim. Çünkü benim sergileyeceğim mankende 38 beden, kendi üstünde de göstersem ben de 38 bedenim. Fikir olsun diye size hem üzerimde göstermek istiyorum hem mankenin üzerinde göstermek istiyorum. Büyük beden yapsam düzgün görünmeyecekti. O yüzden 2,75 ile yapmadım, sonra 2,5'la devam ettim. Yani bedenime göre, istediğim bedene göre tığ numarasıyla oynayarak motifin büyüklüğünü, küçüklüğünü azaltabilirim ya da çoğaltabilirim. Burada da 3 milimle ördüğüm var. Bu da yaklaşık 13,5-14 santim. 2,5 milim, 2,75 milim ve 3 milim. Gördüğünüz gibi tığların boyutları motiflerde etki ediyor. 3,25 kullansam motifin boyu daha büyük olacak, 3,5 kullansam daha büyük olacak. Sıra sayısını çoğaltarak örmek istemeyenler tığ numarasını büyüterek ya da küçülterek motiflerin ölçüsünü büyütebilir ya da küçültebilir. Şimdi siz üçlü ördünüz. Ben burada 13,5-14 santim oldu ama sizde 13 santim olmuş olabilir. Aynı tığ ve aynı ipi kullansak bile elimizin sıkılığı, gevşekliği farklı olduğu için
Ölçülerde de farklılık olacaktır. O zaman ikinci motifi 3,5'la denersiniz 14 santime ulaşmak için. İlla birebir aynı şeyleri kullandık diye aynı ölçüye ulaşamayabiliriz. Şimdi bu tığ numarasıyla oynayanlar içindi. Ama sizde farklı tığ numaraları olmayabilir. Siz bu işi yapmıyorsunuz. Sadece bir tane tığ aldınız, bir tane ip aldınız ve bu herhangi bir örgüyü yapmak istiyorsunuz. O zaman ne yapacaksınız? Motifteki sıra sayısını çoğaltabilirsiniz. Burada 2,5 milim kullandım, burada 3 milim kullandım. Siz motifin ölçüsü buradaki gibi 14 santim olsun istiyorsanız o zaman bir sıra daha fazladan örersiniz üzerine. Beyaz renkle ya da herhangi bir renkle, hangi zemin rengini yaptıysanız bir sıra daha örebilirsiniz. Buradaki ölçüye birebir nasıl ulaşırsınız? Biriniz bir sıra sık iğne ördüğünde buradaki ölçüye ulaşır. Elinizin sıkılığına gevşekliğine göre. Biriniz bir sıra tekli trabzan ördüğünde ulaşır. Biriniz de bir tane ikili trabzan ördüğünde ulaşır. Eliniz gevşektir. Siz tekli trabzanla buradaki ölçüye ulaşırsınız. Birinizin eli de çok sıkıdır. İkili trabzan yaptığınızda ancak buradaki ölçüye ulaşabilirsiniz. O yüzden sıra sayılarını çoğaltarak da motiflerinizin ölçülerini büyütebilirsiniz. Bu yine deneme yanılma yöntemiyle, mesela buranın üzerine bir sıra daha örmek istiyorsunuz, motifinizi büyütmek istiyorsanız önce sık iğne ile deneyin. Baktınız aynı ölçüye ulaştıysanız o noktada düzgün bir bitiş yapar bırakırsınız. Olmadıysa tekli trabzan yapın, deneyin, ölçüsüne bakın. Olmadı ikili trabzan yapın, ölçüsüne bakın. O şekilde size uygun ölçüye gelene kadar denemeler yaparsınız. Size uygun olduğu noktada artık düzgün bir bitiş yaparsınız. Hırkada yapacaksanız, herhangi bir ne yapacaksanız, atkı, yelek, bere, her şeyi yapabilirsiniz. Ona göre motiflerinizi yapar ve birleştirip örgünüzü elde edersiniz. Bana motiflerde ölçü ayarlama ile ilgili özellikle yeni başlayanlardan çok soru geldiği için burada özel bir bölüm ayırmak istedim. Siz kendinize de yapıyorsanız çocuğunuza da yapabilirsiniz. Çocuğunuza da çocuğunuzun kendi bir hırkasını baz alabilirsiniz. Benim büyük oğlumla küçük oğlum aynı yaşta, aynı boy ve kiloda değillerdi. O yüzden birebir cevap veremiyorum. Benim çocuğum işte 12 yaşında, 9 yaşında kaç santim yapmam gerekiyor diyenlere cevap veremiyorum. Çünkü değişiyor. Her çocuk aynı yaşta, aynı kiloda ve boyda değil. Çocuğunuzun severek giydiği, bunalmadığı bir hırkası olabilir. Bir kazağı olabilir. Onu ölçersiniz. Yine eninde kaç tane motif kullanacaksanız o sayıya böler, o motif sayısına böler, bir tane motifin ölçüsünü bulabilirsiniz. Ya da ben aşağıdaki parçada yan yana 4 tane motif kullandım. Küçük motifler kullandım. Böyle büyük motifler kullanarak yan yana 3 tane motifli de yapabilirim hırkamı ya da yeleğimi. İlla ki 4 tane 5 tane yapmama gerek yok. Motifinizin büyüklüğüne göre hırkanızda kullanacağınız motif sayılarını da ayarlayabilirsiniz. Size yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Ona da ihtiyacınız yok aslında. Kendiniz giydiğiniz bir hırkanın enini ölçebilirsiniz. Severek giydiğiniz bir hırkanın ya da kazağın, ona göre de ilerleyebilirsiniz. En etkili yöntem odur zaten. Ama satış yapacaksanız verdiğim standart ölçülere göre ilerlemeye çalışın. Hırkalarda ama birebir yapmamaya çalışın. Biraz esneklik payı verin. Bana sorulan soruları cevaplamaya çalıştım. Unuttuğum olduysa yorumlarda sorabilirsiniz. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.